Teknoklas kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Mac bilgisayarlarında kısa yollarını göstereceğim size. Bu kısa yollarını emin olun ki birçoğunu görmemiş olacaksınız. Videoya başlamadan önce bu tarz içeriklerin artması için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Evet, ilk özellik olarak size ekran çokluğundaki ekranları anında kaybetmeyi göstereceğim size. Mesela böyle 3 tane ekran açmışsınız. 3 ekrandan mesela şununla şu an işiniz yok diyelim. Hemen Command ve H tuşuna basarak ekranı anında kaybediyorsunuz. Bir defa tıklayalım. Command ve H diyelim. Ve bu şekilde görüyorsunuz. Ekranların hepsi otomatik olarak simge durumunda küçülmüş oluyor aslında. Ekranda görünmüyor. Tekrar ekrandan istemiş olduğunuz uygulamayı açıp yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu birinci özelliğimizdi. İkinci özelliğimiz ise ön izlemeyi göster özelliği. Şimdi hemen buraya şöyle yazalım. iPhone 13 yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada birçok sayfa var. Bu sayfanın içerisinde tek tek giriş yapmanıza gerek kalmadan burada linkin üzerine gelip 3 parmağınızla trackpad'e dokunduğunuz zaman ön izleme açılıyor. Veya şuraya gelin. Amazon'dakini de 3 parmağa dokunarak açın. Bu şekilde istediğiniz sayfalara gelip 3 parmağınızla trackpad'e dokunduğunuz zaman sayfaların ön izlemeleri açılıyor. Tekrar boş bir yere tıklayarak hepsini kapatabiliyorsunuz. Şimdi bazı Mac bilgisayarlarda 3 parmak özelliği açık olmayabilir. Bunu hemen nasıl açacağınızı göstereyim sizlere. Sistem tercihlerine giriş yapıyorsunuz. Buradan klavye izleme dörtgenine geliyorsunuz. İzleme dörtgeninde araştırma ve geri veri algılayıcılarını 3 parmağında dokunarak açın. Genelde tek parmakla kuvvetli tıklayın seçili olur. Eğer bu ayar değiştirilmemişse eğer. Buradan 3 parmağınıza dokununu seçtiğiniz zaman direkt olarak artık bir linkin üzerine geldiğiniz zaman şöyle 3 parmağınıza dokunduğunuzda hemen ön izlemeyi açabiliyorsunuz. Buradan araştırmanızı yapıp tekrar işte Google'da veya farklı arama sayfasından incelemenize veya araştırmanıza devam edebilirsiniz. Hemen buradayken başka bir özellik daha göstereyim. Mesela Apple'ın resmi sayfasına girelim. Şimdi buradan sayfa açılsın. Evet, sayfa biraz geç açılıyor. Bakalım. iPhone'a geçiş diyelim. Buradan daha sonrasında bir yer daha tıklayalım. Hemen pil gücünüzü dolu dolu kutlayın veya farklı bir şey yapalım buradan. Ne yapalım? Teknik özellikler diyelim. Şöyle bakalım. Şimdi bu sayfada görüyorsunuz birkaç tane tık yaptık ve bu sayfaya ulaştık. Şimdi burada geriye gitme tuşu var. Bunun üzerinde basılı tuttuğunuz zaman size daha önce girmiş olduğunuz sayfaları gösteriyor. Mesela buradan hemen direkt olarak başlangıç sayfasına dönüş yapabilirim. Başlangıç sayfası geldi. Ya da şuradan sağa doğru okun üzerine basılı tuttuğumuz zaman hangi sayfalara geçiş yaptığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şuraya geldik. Buradan bu şekilde hiç geri tuşuna basmaya gerek kalmadan şuradaki imlecin üzerinde basılı tuttuğunuz zaman sayfalar arasında yani geçişi yaptığınız tüm sayfaları adım adım görüp tekrar o tek tıkla o sayfaya geri dönebiliyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz ise şu an için ekranda görmüş olduğunuz mouse'un imlecin rengini değiştirebiliyorsunuz. Bunun için ayarlara giriş yapıyoruz. Erişebilirliğe giriş yapıyoruz. Erişebilirlik içerisinde ekrana giriş yapıyoruz. Ekran içerisinde imleç bölümüne tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi imlecin rengi ve imlecin dolgu rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an için dolgu rengi siyah. Üzerine tıkladığım zaman şuradan şöyle bir pencere açılıyor. Mesela bunu mavi olarak değiştirebiliriz. Maviyi seçtik. Birazdan şu görmüş olduğunuz imlecin rengi maviye dönmüş olacaktır. Şurayı kapatalım. Şu an değişmedi ama birazdan değişecektir. Videoyu izlemeye devam edelim. Oradan göstermiş olacağım sizlere.
Bir de bununla beraberinde bir ayar daha var. Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Bu ayar ses bölümündeydi sanırım. Hemen bakalım. Evet. Bir uyarı sesi çaldığında ekran yanıp sönsün. Yani şöyle mesela Mac'te bir hatalı tuşlama yaptınız. Hani copy paste yapacaksınız. Onda hata aldınız. Ekran şöyle size uyarı verir. Şu şekilde yanıp sönüyor ekran. Ve ses çıkıyor şu an bu olduğu zaman. Yani bunu da aktif hale getirmek isterseniz eğer şuradaki bir uyarı sesi çaldığında ekran yanıp sönsün demeniz yeterli olur. Bu genelde hatalı tuşlama yaptığınız zaman yanıp sönüyor. Bilginiz dahilinde olsun. Bunu da isterseniz bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ben kullanıyorum. Gayet de elverişli olarak görünüyor. Bununla beraberinde diğer bir özelliğimiz ise Mac bilgisayarlarında hemen bakalım. Bakın şu an imlecin rengi değişti. Bu arada onu söyleyeyim. Artık imlecin rengi maviye döndü. İmlecin rengi artık bu şekilde olacaktır. Bununla beraber şimdi bilgisayar içerisinde ekran parlaklığını çoğaltmak, kısmayı biliyorsunuz. Şimdi bazen bu ayarlar yeterli gelmiyor size. Ya çok açık oluyor ya da çok kısık olmuş oluyor. Bunu da şöyle düzeltebiliyorsunuz. Klavyenizden Shift ve Option tuşuna basıp ekran arttırmaya bastığınız zaman şu şekilde kademeli olarak artmaya başlıyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde istediğiniz kademeye getirip, istediğiniz parlaklığa getirip buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı durum ses için de geçerli. Yine klavyenin sol tarafında yer alan Shift tuşu ve Option tuşuna basarak ses yükseltmeyi kademeli olarak gerçekleştirebilirsiniz ya da düşürebilirsiniz. Bu da size kolaylık sağlayacaktır. Dediğim gibi bazen ses yeterli seviyede olmayabiliyor ya da çok fazla gelmiş oluyor. Bu şekilde kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz seslerinizi ya da ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra diğer bir özelliğe geçelim hemen. Hemen konuyla ilgili notlarıma bakayım. Şu an notlarımı bulamadım. Hemen bakalım. Evet. Çok güzel notlarımızı silmişiz. Bir de şöyle bir özellik var. Şu görmüş olduğunuz mesela ekranı sağdan sola taşıyacaksınız ya şöyle. Ya mouse'a basılı tutup şöyle taşıyorsunuz. Bunu da erişebilirlik içerisinden giriş yapıp ayarlar, erişebilirlik, şurada imleç denetimi var. İzleme dörtgen seçeneklerine giriş yaparak sürüklemeyi etkinleştir diye bir bölüm var. Şuraya tıklayıp şuradan 3 parmakla sürüklemeyi aktif hale getirdiğiniz zaman tamam diyelim. Artık buraya çubuğa geldiğiniz zaman adres çubuğuna 3 parmağınızla bu şekilde istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Bunu da alternatif olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Ben pek hoşuma gitmedi bu özellik çünkü bazı şeyleri de kapatmış oluyor farkında olmadan. Bunu da isterseniz siz de değerlendirebilirsiniz tabii ki. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz içeriklerin artması için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere.